Merhaba, Fakir marka dikey vantilatörümüz var. Elektrik geliyor. Düğmeye basıyorum. Hava gördüğünüz gibi üflemiyor. Evet, böyle bir sesi var ama çalışmıyor. Fişten çıkartıp şimdi söküp bakacağız. Evet, ön kapağımız artık geldi. Buradan görüldüğü üzere bayağı kirli. Yani kullanılan bir cihaz bu. Şimdi bunun sahibi bize şöyle söyledi. Hem bunun sağa sola dönme özelliği varmış. Hem o çalışmıyormuş hem de artık üfleme özelliği de çalışmamaya başlamış. Bunun iki nedeni olabilir. Burada gördüğünüz üzere bir kartı var. Burada bir kapasitör var. Motorun ilk harekete geçmesini sağlayan. Bunu bir söküp öncelikle ölçmeye başlayacağım. Önce bir deşarj edelim. Ölçüm cihazımızı kapasitör moduna aldık. 2,5 farad ve 450 watt. Şimdi ölçümünü yapıyoruz. Bunlarda artı eksi yoktur. Siz dilediğiniz şekilde değdirerek bakabilirsiniz. 1986 değerini görüyoruz. Tekrar deşarj ediyorum. Tekrar ölçüm yapacağım. 1985 değerini gördüm. Oysa ki bizimki 2,5 farad. Ama bizim ölçümlerimiz 1984 değerini gösteriyor. Kapasite kaybı var. Bundan dolayı motorumuz devreye girmiyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Elimizde 2,5 mikrofaradlık bir tane kapasitörümüz var. Şimdi bunu bir ölçelim. 2,44. Bakalım başka bir sorunu var mı yok mu? Eğer başka bir sorunu varsa onu da çözmeye çalışacağız. Evet, motor gene dönemiyor. Demek ki bunun başka bir sorunu varmış. Bir de motora bakalım. Evet, şimdi motorumuzu çıkardık. Şöyle bir kontrol edelim. Dönmeyle ilgili bir sorunu var mı diye. Yani dönmeyle ilgili bir sorun görünmüyor. Motorumuzu komple bir açalım. Rulmanlarında herhangi bir sorun yok. Ama motorumuz kalkış yapamıyor. Bir motorumuzu açıp içine bakacağım. Bir kopukluk vesaire var mı diye. Evet, motorumuzda herhangi bir sorun görünmüyor. Burada hazır sökmüşken de rulmanlarını yağlayacağım. Bunları da söktükten sonra yağlamayı unutmayalım. Hem daha uzun ömürlü olur ve daha sessiz çalışırlar. Ve motorumuzu tekrar topluyoruz. Evet, sorunumuzu aramaya devam edelim. Şu an motorumuzun da bir nevi bakımını yapmış olduk. Kartı da bir sökelim. Evet, kartımızın üstüne bakıyoruz. Herhangi bir arıza var mı, yok mu? Önce bir göz kontrolü yapıyoruz. Mikrokontrolcü birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademeyi kontrol ediyor. Ama bizim burada şöyle bir sorunumuz var. Bizim kartımız zaten devreye tam anlamıyla giremiyor. Yani ben mesela motoru birinci kademeden ikinci kademeye geçirdiğim zaman zaten direkt kapatıyor kendini. Motorumuz hiçbir şekilde tam güçle dönemiyor. Hep kasıyor kendisini. Yani motor tam anlamıyla kalkışını yapamıyor. Bunun tam olarak nedeni bunun üstündeki herhangi bir kapasitörden kaynaklı olabilir. Kapasitörü bir söküp ölçmek istiyorum. Kapasitörün bir lehimlerini söküp dışarı alalım.
1.2 mikrofarattı. 0.237 mikrofarad bir değer gösteriyor. Yani bu kapasitörümüz de kapasite kaybı yaşamış. Yani bundan dolayı motorumuz kalkışı yapamıyor. 275 Watt 1.2 mikrofaradlık bir kapasitör değişimi yapmamız gerekiyor bu kartın üzerinde. Şimdi benim elimde 275 Watt yok ama 400 Watt 1.2 mikrofaradlık bir kapasitör var. Hemen bunun da bir ölçümünü yapalım. Hatta bu 1.2 değilmiş, 1.5'muş. Tamam, bunu takacağız. Ya bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Zaten motora ilk kalkış devrini aslında bu kapasitör vermiyor. Diğer kapasitör veriyor. Bu sadece bu kartın üstündeki devrenin doğru çalışmasını sağlayan bir kapasitör. İlk kalkışı bu yapıyor. Bu ise kartın üzerine koyacağımız, sadece kartın hareketlerini ve motorun birinci kademe ve ikinci kademesini devreye sokan kapasitör olacak. O yüzden bunu daha yüksek kullanmakta herhangi bir sorun yok. Şimdi bunu buraya lehimleyelim. Evet, buradaki lehimleme işlemimiz de bitti. Testini yapalım. Evet, motorumuz gayet güzel devreye girdi. İkinci kademe gayet güzel. Üçüncü kademe. Evet, o da gayet güzel dönüyor. Kapattık. İşlemimiz bitti, bu kadar. Temizliğimizi de yaptık. Yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Evet, burada gres yağımızı sürüp burayı da kapatıyoruz. Burayı çok fazla sıkmıyoruz ki rahat dönebilsin. Değiştirmiş olduğumuz kapasitörleri bu şekilde buralara yapıştırdım. Şimdi vidalarını takmaya başlayalım. Şimdi cihazımızı test edelim. Açtık. Birinci kademe. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Birinci kademe. Ve kapattık. Cihazımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bu tarz cihazlarda iki tane kapasitör. Mesela örnek veriyorum. Motorun kapasitörü bozuldu veya işte güç kaybına uğradı. Bunu değiştirdiğinizde çalışmayabiliyor motor. Yani bizim yaşadığımız gibi. Bunun üstünde bir tane kademe kartı vardı. Kademe kartının üstünde de bir tane kapasitör mevcuttu. Biz bunu da değiştirdik. Çünkü bu da bir güç kaybına uğramıştı. Bunu değiştirdiğimiz zaman cihazımız çalışmaya başladı. Yani bu tarz durumlarda kartımız bozuldu, işte mikro işlemcisi bozuldu, çöp bu demeden önce bu üstündeki kapasitörlere de bir bakmakta fayda var. Bu kadar.